Selamlar, ben Semih. Toplulukta da paylaştığım üzere 50.000 dolarlık CRL turnuvasında üst tura geçtim. Bu turnuvada ilk 6'ya girmem gerekiyordu ve ben 4. bitirdim. Turnuva esnasında odaklanmam gerekeceği için de videoyu alamadım maalesef, ama burada maç tekrarları üzerinden yorumlayacağız. Burada güzel maçları size göstereceğim. Özellikle Mateja'ya karşı maçımı göstermek istiyorum. Mateja benim eski takım arkadaşım çünkü. Kendisi gerçekten iyi bir oyuncudur. Maç tekrarları üzerinden de daha güzel yorumlayabiliriz maçı. Öncelikle bu eşleşme kimde diye sorarsanız, bu eşleşme rakipte. Rakibin kraliçesi var, cehennem ejderi var, zehri var. Bunlar benim için çok büyük sıkıntı. Varil ile başladı, doğru olanı yaptı çünkü bekleseydim benim işime gelirdi. Eski takım arkadaşımla da böyle bir turnuvada karşılaşmak açıkçası hoştu. Burada mezar taşımı bilerek oynamıyorum, rakibin koç binisi var çünkü. Biliyorsunuz ki rakibin koç binicisi, koçbaşı varsa binamızı elimizde tutmalıyız. Burada yaptığı hamle çok da doğru değildi. Elimde mezar taşı vardı ama belki destesini döndürmek istedi. Koç binicisi yerine mega şövalye atması bence daha doğruydu çünkü iskelet kralım elinden çıkmıştı. Burada gördüğünüz gibi elimdeki tek birlik kartım buz büyücüsü. Mezarlığın böyle bir yanı var. Destemizde bir sürü büyü olduğu için tek bir tane kart koyabiliyoruz bazı durumlarda. Burada buz büyüsünü atmak zorundaydım. Ve burada rakibim bana yardım etti. O barbar valini attığı için ana kulemi açtım. Bu ana kule aktivasyonu da maç boyunca çok işime geldi gerçekten. Burada mezar taşımı döndürmeye çalıştım. Burada bilerek mezar taşını sağ tarafa atmışım. Çünkü rakibin tahmin etmesini istemedim. Rakibinizin bir sonraki hamlenizi bilmesine izin vermeyin. Burada tabii ki de barbar vali atıyorum. Özellik kullanacağı bariz. İşte burada buzluğu kullandığımda elimdeki tek kart görüyorsunuz yavru ejder oluyor. Yavru ejder atarsam da cehennem ejderi atacak. Böyle bir sıkıntıya girdim. Geçen videomda bahsettiğim gibi mega şövalye arkası cehennem ejderi benim için sıkıntılı. O da bunu yapıyor zaten. Defansif mezarlık atabilirmişim. Burada tekrardan izleyince gördüm. Burada zehri kullanmasına rağmen saldıramıyorum çünkü kartlarım birikmedi. Sabırla oynamaya devam ediyorum. Zaten geride değilim. Burada zehirimi atıyorum. Böylece elimden büyümüş çıkarmış oluyorum ve birlik geliyor elime. Biraz daha esnek oluyor derken mükemmel bir hamle geldi burada rakipten. Ben de hasar farkını kapatmak için saldırdım. Hazır mega şövalye atmış 7 iksire. Sol tarafta kasırga kullanabilirdim ama resmen batırmış olurdum öyle bir şey yaparsam. Zaten 9 iksire saldırmışım rakibe. Burada mezar taşım elimdeydi. Burada özelliğimi basmışım. Garanti olsun diye. Sol tarafı tabi göz ardı etmişim çünkü kule canlılığını işlemek istiyorum. Gereksiz iksir kullanmıyorum. Burada barbar valinin kulenin yanına hafifçe bırakmışım. Böylece ana kulemiz de görüyor haydutu. Burada rakibin mega şövalye atacağını düşünmüştüm. O yüzden atak yapmıştım ama bu şekilde de güzel vurmuşuz. Hele o kasırgayla rakibin kartlarını öldürmüşüz. Çok güzel yapmışız. Burada aklımda olan şey mezar taşı döndürmekti. Mezar taşıma zehir atarsa binasız kalırım. İkincisini döndürürüm diye düşünmüştüm. Burada özellik çok kritikti. Burada iksirsiz kaldığını anlamışım ve tersten mezarlık basmışım. Ki zaten bu hatam sayesinde maçı yenmişim. Gördüğünüz gibi sol tarafı almışız. Rakip güzel oynadı, kötü oynamadı. Ama yerinde defanslarla, yerinde ataklarla güzel bir şekilde yenmişiz Mateja'yı. Şimdi diğer maçlarımıza baktığımızda sadece 2 maç kaybettim. Onlarda pek bir şey yapamazdım. Bu RS isimli kişinin ismi aslında Ta. Asyalı bir oyuncu. İlk CLL şampiyonudur. Şu Enis isimli birisi var, görüyorsunuz. Onu izleyelim. Dart Goblin var, benim için çok zor bir maçtı. Bu adam beni elemişti CLL'den, hatırlıyorum. O yüzden böyle onu gördüğümde çok hoş şeyler hatırlamıyorum. Bu adam maçın başında evet havanla başlamıştı. Ve benim yere basan kartım yoktu. Başlangıç elim kötü geldiği için burada havan hasarı yemiş olduk.
Ama destesini bilmiyordum. Mesela burada buz büyücüsünü önden atmıştım çünkü alev topu var zannediyordum. Çok gereksiz bir dart atmış burada. Amacı sanırım orada birazcık döngüyü bozmaktı. Burada garanti olsun diye zehirimi atmıştım. Evet, madenci atışlar çok barizdi. Bu maçı oynarken hatırlıyorum. Zehri keşke bir tık aşağı atsaydım diye pişman olmuştum. Çünkü bu eşleşme genelde çok az hasar farkla bitiyor. Bir madenci vuruşu bile etkili oluyor o yüzden. Burada mezar taşını rakibin havanı için güzel bir pozisyon atıyorum. Gene alev topu var zannettiğim için bu pozisyonu attım. Böyle atınca alev topunu atamıyor. Burada Dart Goblin'i çok güzel korumuştu. Böylece kasırgamı kullanmak zorunda bıraktırdı beni. Elimden kasırgam çıktığı için de madencisini kulemin arkasına doğru atıyor. Maç esnasında bu aklıma gelmişti ama yapabileceğim bir şey yoktu. Burada madenci bayağı kuleme vuruyor. Ve ben adama doğru dürüst vuramamıştım bile. Burada demiştim herhalde maç gidici. Rakibin Dart Goblin de var. Ama sabırlı oynamaya devam ettim. Zaten çarpı 2'ye giriyoruz. Mezar taşımı kurmuştum burada. Attığı havan bayağı akıllıca bir havandı. Burada Dart'a valil attığımda dedim ki iskelet ordusu atacak herhalde. O yüzden üstüne yavru ejder atmıştım. Attığı madenci pozisyonunda da böyle yanına bir kart koyduğumda madenci dönüyor. Burada bir köprü savaşı verdik rakiple. Burada gene saldıramıyorum rakibe çünkü tanklarım yaşamıyor. Ben de gene bir kontrolü sağlamak için mezar taşı dikiyorum. Ama burada hazır yavru ejderim de var. Rakibin dartı elinden çıktı. Dedim ki neden saldırmıyorum. Hemen köprüden iskelet kralına basıyorum ki özelliğimi doldurayım. Burada az da olsa farkı kapatmıştım. Rakip madenciyle ufak ufak vuruyor ama benle aynı tarafa saldırdığı için işi gerçekten zor. Her madenci attığımda kartlarım birikiyor. Buradan bir atak başlatmışım. Arkadan yavru ejderle. Bu tür kasırgalar gerçekten çok önemli. Burada işte minyon sürüsünü yanlış attı. Ve bu da benim işime geldi. Dart'ı da çıkarmış burada. Tabii ki de mezarlığı atacağım. Yavru ejder resmen mezarlığı desteklemek için yaratılmış bir kart diyebilirim. Evet, burada zorunlu olarak okunu kullandı. Ve elinde başka bir büyü olmadığı için maç burada bitiyor. Maçı kaybettikten sonra da bana bol şans diyor. Artık kötü anlamda mı söylüyor, iyi anlamda mı bilmiyorum. Ve bir maç daha göstereceğim size. Turnuvada 2 tane mağlubiyet aldım. Bir tanesi deprem kraliyet devi destesiydi. Diğeri de mezarlık okçulardı. Gerçekten çok değişikti. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Bir de şu Jorge ile olan maçımı göstereceğim. Şöyle bir 10 saniye ileri alayım. Rakip burada duvar yıkıcı açılış hamlesiyle başlıyor. Ben de buz büyücümü ortadan atsam da maalesef bir tanesi vuruyor. Moralimi bozmadım. Burada alev topunu atmıştı mezar taşıma. Ve bir iskelet Valkyrie'yi sola doğru kaydırmıştı. Bu şekilde ana kulemi açabiliyorum. Gördüğünüz gibi maç başlar başlamaz böyle bir açılış yapmak benim çok işime geldi. Tabii köstebek olduğunu anladım ben. Burada duvar yıkıcıların vurmayacağını biliyordum. Dedim kart toplamışken neden saldırmayayım. Ama bu yaptığım bence doğru değildi. Şimdi tekrara baktığımda görüyorum. Belki atak kartını çıkardığı için saldırmış olabilirim. Bir bahane bulacaksam. Adam atağa kalkıyor. Neyse ki maçın başında ana kulemizi açmışız. Böylece rakibin köstebeği kolayca ölüyor.
Fark ettiyseniz rakipte farkında önde olduğunun duvar yıkıcıları elde tutuyor. Ama burada 2 iksiri 3 iksirle savunup böylece atağa çıkmış oluyorum. Bence işime geldi bu. Evet, üstelik iskelet ordusu atmış. Şimdi felaket kulesinin benim için sıkıntı olduğunu biliyorum. Atak başlatmıyorum. Bir yandan da iskelet kralımı elimde tutmaya çalışıyorum ki köstebeğini atayım rakibin. Rakip de alev topunu hazır tutuyor, görüyorsunuz. Mezar taşı attığımda hemen basıyor alev topunu. Özelliğini doldurmak için de iskelet kralı basmıştım. Burada büyük bir hata yaptı. Ateş ruhuna bir tane vurdu iskelet. Hemen felaket kulesini dikiyor. Ama benim için fark etmez deyip ben saldırıyorum. Çünkü bu maçta ben biliyorum ki rakibin küçük büyüsü yok. Yani iskeletlerin biriktiğinde bir anda çarpma falan atamıyor. Burada rakip köprüden felaket kulesi atınca benim elim birazcık kilitlendi. Mezar taşı atmak yerine iskelet krallığı koyabilirmişim. Ama bu alev topu gerçekten çok agresifti. Sadece küçük bir hasar vurmak için öylece havaya alev topu atılmaz bence. Bir de rakip bayağı önde şu anda, gördüğünüz gibi. Ve dartını da kullanınca hemen mükemmel bir kasırgayla çekip mezarlığa atmıştım. Evet, burada küçük büyüsü olmayınca da büyük bir zora giriyor. Ateş ruhu ölüyor şansıma. Ve iskeletlerim kulesini mahvediyor. Tabi maç burada bitmedi. Sadece öne geçtim. Rakip baskı yapmaya devam edecek. Gene büyük bir hatayla alev topu atıyor havaya. Felaket dikecek. Ben de felaket yıkmak için buz büyüsü atmıştım. Geçen seferki gibi vuramıyoruz tabi. Eline Dart Goblin var çünkü. Bir atak daha toparlamam gerekiyordu. Burada rakip köstebi atınca da hemen iskelet kralımı atıp bir atak daha başlatmaya çalıştım. Ve bu adam gene Dart Goblin'i elinden çıkardı. Tabii ki de Dart Goblin'i çıkartırsa elinden mezarlık atmalıyım. Bazı kartlar bence elden çıkmamalı. Yaptığı hatalar bence Dart'ı elde tutmamak, havaya alev topu atmak. Onun dışında gayet güzel gitmişti maçın başında. Ama önemli olan farkı açmak değil, farkı korumak. Ve para ödülü almak için de bir iki tur daha geçmem gerekecek. En ünlü oyuncularla kapışacağız. Elimden geleni yapacağım. Bakalım bu turnuvayı kazanabilecek miyim? Derken oyunum takıldı, evet. O zaman videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.